Hepinize merhabalar. Kanalda uzun zamandan beri kuzu yapmadık. Uzun zamandan beri mangal da yapmadık. Malum kış ayları. Hava çok soğuk. O yüzden de dışarıda mangal yapmak biraz açıkçası gerdiriyor. Bugün hava nispeten yağışlı değil en azından ama yine de çok soğuk. Bugün benim kuzunun belki de en sevdiğim yeri diyebilirim. Kuzunun bel kısmından şöyle güzel bir sarma yapacağız. Daha önce hatırlarsınız dana antrikottan bir kral sarma yapmıştık. Onun kuzudaki rakibi bana göre budur yani. 10 numara bir et olacak Allah izin verirse. Çok lezzetli olacağı için, hele de şöyle kuzunun sırt yağını içerdiği için bunu fırında değil de mangalda yapmak istedim. İsterseniz lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Kış döneminde çok fazla mangal yapamıyoruz soğuk diye. En son yaptığım mangalda şöyle Sundurma'nın önünde, kendim içeride mangal dışarıda yapmıştım. O videodan sonra sağ olsun Kaynak Enerji bize böyle bir dış ortam için bir soba yolladı. Kendilerine teşekkür ediyoruz buradan. Şu an arkamız sıcak Allah'a şükür. O yüzden de bugün güzel bir kuzu yapacağız. Bari yapmışken mangalda yapalım dedim. Her zaman yaptığım gibi mangalı yakıyorum. Bu sefer farklı bir tutuşturucu deneyeceğim. Şöyle bir üzerine koyduk. Biz şimdi içeri geçebiliriz artık. Bugün ne yapıyoruz? Bugün kuzu karski yapıyoruz. Benim en çok sevdiğim et diyebilirim kuzudaki. Yani pirzoladan bile daha lezzetli diyebilirim yani. Ben açıkçası çok seviyorum. Pirzola biraz daha fazla böyle yağ içeriyor. Ama bunda ortası şöyle, burası kontrfilesi kuzunun. Şu da dışındaki yağı. Ben bunları kasabımda ayırttırdım arkadaşlar. Nasıl ayırttığımı da sizler için çektim. Buyurun siz o videoyu izleyin. Evet arkadaşlar, yine Beşevler kasabındayız. Mehmetçim, şimdi ne var burada abi? Bir anlatalım bakalım. Şimdi burada böbrek yatağı dediğimiz fileto abi. Evet. Kuzuna sırt. Arkadaşlar buna bir sürü ismi vardır bakın. Böbrek yatağı şöyle özellikle aldırmadım. Bakın böbrekler burada. Direkt böbreğin altında olduğu için buna böbrek yatağı derler. Kuzu bel derler, kuzu sırt derler, kuzu karski derler. Birkaç ismi vardır. Hepsi aynı ettir. Doğru değil mi Mehmet? Aynen öyle abi. Beytinin olduğu yer burası oluyor. Aynen. Beyti buradan yapılıyor. Daha önce bir video yapmıştık. Şimdi bugün bunun ben kemiksizini istiyorum Mehmetciğim. Peki abi. Şöyle küşlemelerimizi çıkaralım. Sırtında şöyle bir zar olur. Şöyle zarımızı alacağız. Şöyle zar. Bir de şöyle çok enteresan bir şey söyleyeyim mi Mustafa abi? Hı. Hayvan ne kadar tuz yalarsa o kadar zarı kolay çıkıyor. Allah Allah. Bu da eskiden bize eski kasapların öğrettiği bir uygulama, taktik. Şöyle yavaş yapıyorum, takipçilerimiz pek hani anlaşılır olsun diye. Tamam, evinde yapanlar olursa aynen abi, anlayabilsinler. Şurada bir ince kemiği vardır. Şunu da çizdiğimiz an bu kopmadan şöyle düzgün bir şekilde çıkar. Tamam. Şu etleri kalıyor. Evet. Bunu daha pratik bir hale getireceğiz Mustafa abicim. Tamam. Şu kontrafileler şöyle çıkıyor. Adamsın. Daha önce de bunu antrikotta denemiştin galiba abi. Antrikotta kral sarmayı diyorsun sen. Evet. O biraz daha farklı ama aynı mantık. Çok hassas olduğu için biraz hassas davranıyorum. Çünkü şurada bunu tutan çok herhangi bir şey yok.
Şöyle abicim. Tamam, şimdi bundan artık rulosunu ben evde yaparım. Tamam biraderim. Eline sağlık, teşekkür Afiyet ederiz. olsun abi şimdiden. Eyvallah. Ben teşekkür ederim. Burada bir iki tane temizlenmesi gereken kısım kaldı. Onları kasaba yaptırmadım. Evde siz nasıl yapılacağını basitten ben göstereyim istedim. Bakın şu arada bir tane siniri var. Yani bunu şeklini bozmamak istiyorsanız şunu almasanız da olur ama bakın şu aradaki siniri almanız gerekiyor. Bunlar bağ dokularıdır arkadaşlar. Aslında sinir değildir. Mümkün olduğu kadar ete girmemeye çalışalım. Bakın şu bu şekilde eti toplar. Ve yerken de ağzınıza böyle kayış gibi gelir. Bakın şunları alıyoruz. Bakın arkadaşlar şurada zaten çok serttir, bakın şurası. Bir de burada ortasında bir sinir var. Bakın şurası bize gelmez. Burayı da atabiliriz. Bakın zaten böyle kurt yapıyor. Şimdi ben bu kısmı temizledim. Şunlar yağlar. Bunları almamıza gerek yok. Şu an artık bunlar lokum gibi oldu. Şimdi geldik baharatlama kısmına. Bugün aynı etten ben 2 tane aldım şöyle. Bu da tamamen aynısı, aynı şekilde temizlettim. Kuzuya bazıları en fazla yakışan biberiye derler. Bazı kişiler de kekiğin daha çok yakıştığını söylerler. Ben bugün birinde biberiye, bir tanesinde kekik kullanmak istiyorum. Bakalım arasında hangisi daha güzel olacak, daha böyle finalde bize keyif verecek, açıkçası merak ediyorum. Şimdi ben bunun da temizleyeyim. Sonra baharat kısmında tekrar görüşürüz. Etlerimin ikisini de aynı şekilde ayarladım. İlk başta biberiyeden başlayacağım. Bunlar çok kuvvetli baharatlar. Bence bu kadarı yeterli olacak. Çünkü etim çok büyük bir parça değil. Çok fazla koyduğun zaman bayıyor arkadaşlar. Daha önce birkaç kere böyle denemişliğim var. Özellikle biberiye çok oldu mu gerçekten koymasaydım dedirtiyor insana. Şimdi bunları şöyle bıçakla iyice inceltin. Evet, bu kadarı yeterli. Bunun üzerine karabiber, biraz tuz, ve isteğe bağlı olarak sarımsak tozu. Evet arkadaşlar, bu kadarı yeterli. Şöyle etlerimizin üzerinden, çok abartmayın arkadaşlar, bakın kuzu eti çok fazla baharatı sevmez. O yüzden hiç koymasanız dahi olur bunlara. Sadece tuz bu iş için yeterlidir. Ama hafif olursa eğer, bu tür baharatlar böyle etin aromasını da kuvvetlendiriyor diye düşünüyorum. Ama bakın yani bu kadar yaptık diye hepsini kullanmaya çalışmayın. Bizim için et daha mühim. Şöyle birazcık da yağın üzerinden biraz baharatlıyorum. Bu kadarı yeterli. Şimdi etlerimizi de bu şekilde ortasına koyuyoruz. Burada artık şöyle bir rulo yapacağız. Ben altına iplerimi koydum. İpler dağılmasını engelleyecek. Bu şekilde bağlıyorum. Şu fazlalıklarını da alalım. Şimdi geldik sıra kekiğe. Yine mümkün mertebe yapraklarını kullanmaya çalışın. Bakın arkadaşlar, şöyle kalın sapları kullanmayacağız. Çünkü bunlar ağzınıza kötü kötü gelir. Aynı şekilde şimdi kekikleri de yine inceltiyoruz. Evet, bu kadarı yeterli. Üzerine karabiber, biraz sarımsak tozu ve tuz. Karıştıralım. Az önce yaptığımız gibi arkadaşlar, yine çok abartmıyoruz. Sadece şöyle bir ete aroma versin. Derdimiz bu. Üzerine etlerimi de koydum. Şimdi aynı şekilde sarıyorum. Evet, bunların da yine fazlalıklarını alıyoruz. Şöyle sarmalarımız hazır. Birazcık şöyle hangisinin hangisi olduğunu unutmamam için. Gerçi büyük olan kekikli. Ama ben biraz da şöyle dışına süreyim. Bunların normalde sadece dışlarını tuzlayacağım. Dışlarında sadece tuz olsun.
O tuz biraz daha böyle çıtır çıtır olmasını sağlayacak. Bu kekikli, bu biberiyeli, artık mangala geçebiliriz. Böyle olunca süper oluyor. Önde ateş, arkada soba. İnan bak şu an gerçekten hiç üşümüyorum yani. İki taraftan da bu sadece gördüğü yeri ısıtıyor. Önden de ateş gelince 10 numara oluyor. Evet arkadaşlar, kömürümüz hazır. Kömürleri bu şekilde iki tarafa koyacağım. Evet arkadaşlar, bir tanesini böyle, bir tanesini böyle. Ateş iki taraftan gelecek. Altında direkt ateş yok. Bu şekilde kapağı da kapatıyorum. Bugün çok düşük sıcaklıklar istemiyorum. Kömürü o yüzden bol koydum. Havalandırmaları da açık tutuyorum. Dışlarında yağ olduğu için zaten ete işlemesi biraz zor olacak. O yüzden de yüksek ateşte pişireceğiz bugün. Evet arkadaşlar, yaklaşık bir 10 dakikadır mangal yanmaya başladı. Şimdi bugün iki tane ayrı prop kullanacağım. Bir tanesini şöyle etin en kalın yerinden içeri doğru batırıyorum. Birine ip koydum. Bunlarda numaralandırma sistemi yapmamışlar. İpli olan 1 numara, diğeri 2 numara olarak bu şekilde pişmeye devam edecek. Kuzunun yağı yumuşamaya başlamış bile. Vallahi çok güzel olacak inşallah. Evet arkadaşlar, mangal orada yanıyor. Burada telefonun ekranından şöyle kontrol edebiliyoruz. Şurada mangalın sıcaklığında 164 derece, 166 artıyor. Yeni kapattık kapağını. Çok az pişmiş yapmayacağım bu sefer. Kuzu eti olduğu için daha iyi pişirmeyi de kaldırıyor. Bugün ailece yiyeceğiz. Ben ortalama şöyle 65-70 aralığında bir pişirme düşünüyorum bugün. Mevcut sıcaklık 14 derece, hedef sıcaklığım 65. Burada da mangalın sıcaklığını görüyorsunuz, 190 ve yükseliyor. Bu şekilde pişirmeye devam ediyoruz. An itibariyle neredeyse 1 saat oldu. Bunun şu kısmı şu an 80'lere geldi bu da. Ama bu kısmı biraz daha kalın olduğu için şu an bu biraz daha düşük derecelerde. Bakın buralar biraz daha düşük ama istediğimiz noktalara geldi artık. Bu şekliyle alıp tüketebiliriz. Hiçbir sıkıntı yok. Ama şu yağları biraz cızırdatmayalım mı ya? Şöyle bu şekilde koyuyorum. Birazcık da dışlarının şöyle iyice kızarmasını istiyorum. Tamam. Artık etlerimizi alabiliriz. Hacım, hoş geldin. Hoş bulduk. Hiç sevmediğim bir şey var bugün. Zorla denettireceğim sana. Sanki böyle bir şey hatırlıyorum ben ama. Bu neye benziyor? He? Neye benziyor? Yaptın geçen böyle neydi o? Kral sarmaya He? benziyor. Kral sarmaya benziyor. Allah. Şu iplerle işimiz bitti. İpleri alıyoruz artık. Vallahi muhteşem kokuyor var ya şu an burası. Muhteşem kokuyor yani. Şimdi hacım 2 tane deneme var. Ne olduğunu bilmiyorsun. Söylemeyeceğim. Cüneyt biliyor. Bakalım hangisini beğeneceksin? Ya ilk başta şu yağları acıyorum. Yağlara ne acıyorsun? Yiyeceğiz o yağları. Biliyorum yani. Ha, onlara Nasıl ekmek gidiyor, banarız. çabuk. He. Şöyle bismillah dilimliyoruz. Bakalım. Kedinin ciğere baktığı gibi bakıyoruz hadi. Bir de hemen şunu da keselim. Of. Muhteşem ya vallahi. Kokoreç gibi dağılıyor. Evet. He? Oo. Şimdi hacım Heh. şöyle bir yanık yerlerinden Tamam. al şöyle bak. Hadi bismillah. Arkadaşlar bakın nasıl sulu olduğu şöyle zaten belli oluyor. Çok fazla sıkmak istemiyorum. Zaten buradan belli. Şuraya bak. Aynen. Gidiyor. Aynen şuralar da aynı. Şöyle çok da güzel kızarmış yerinden aldım. Müsaadenizle tadıyoruz. Dana mı kuzu mu bu? Kuzu. Kuzu. Belli zaten kuzu. Harika. İnan kendimi tutamıyorum şu an ama devam etme ihtiyacı geliyor Aynen. böyle. Değil mi? Ya şu parça etimi çok özendim. Şurayı da böyle bir Ben de şunu müsaadenizle. alabilir miyim?
Al hacım. Dürüm yapacağım bir de böyle. Tamam. Şöyle dışıyla beraber bir daha be. Harika. Vallahi çok güzel. Normalde biliyorsunuz ben çok fazla pişirmem eti. Ama bugün kuzu olduğu için kuzu etinde korkmayın. Fazla da pişse sıkıntı olmaz. Et şu an nasıl biliyor musun? Lokum. Ağızda eriyor yani. Bakın arkadaşlar. Dışında bir yağı var. Onun dışında içindeki parçaların da üzerinde bu şekilde yağları var. Yani et gerçekten eriyor böyle. Ağzına attın mı 10 numara. Şöyle de birer lokma alalım. Bak yine sana dur kenar vereyim şöyle. Al şunun yağından da birazcık. Koy öyle. Arkadaşlar müsaadenizle bunu da bir tadıyorum. Ne fark gördün? Bu da çok güzel. Biraz böyle bu yeşilin verdiği bir koku mu ne var bunda? Bir aroma var ama hani tam da ne diye açıkçası çıkıyor. Hangisini daha çok beğendin? Ben her zaman sadeciyimdir. Bu da sade değil. Vallahi mı? Bu da sade değil ama O zaman bilmiyorum. Ben bu ilkini mi daha çok şu beğendin? benim için yani bu teferruat gibi gelir bana yani. Yo aynı. Hiç emek olarak bir fark yok. Lezzet Allah olarak Allah. sen hangisi hoşuna gitti? Abi ikisi de harika. Şimdi lezzet olarak değil, ikisi de harika ben. Hiç yardımcı olmuyor ki hacı Ama böyle. ne yapayım Mustafa, bak olduğum yerde oluyorum. Bu ikisi de Allah için birbirinden güzel. O zaman ikinci jüriyi devreye sokuyorum. Cüneyt'e ve anneme tattırıyorum. Evet. Şöyle hemen birer lokma. Aç çocuğum. Bitti mi çocuğum? Ayıp ettin diyorsun. Çok güzel. Babamdan bir sonuca varamadık arkadaşlar. Babam bugün yemeğe gelmiş. Bir şey anlatmaya gelmemiş. Sesli söyle sesli. Birinci annem ilkini beğenmiş. Ben de ilkinden çok beğendim. Cüneyt de ilkini, ben de ilkini beğendim arkadaşlar. Normalde kekik severim ama gerçekten biberiye 10 numara yakışmış. İlkinde biberiye vardı hacım, bunda kekik vardı. Allah Allah. Evet, bunda Ama var. bu daha şey olmuş. Değil mi böyle gerçekten çok güzel gitmiş. Bak babam içinde olduğunu bile anlamadı. Bence zaten baharatın doğrusu bu. Baharat etin tadını değiştiren bir şey değil aslına bakarsanız. Etin lezzetini tamamlayan bir şey olmalı. O yüzden çok böyle abartılı kullanıma ben karşıyım. Mesela yabancıların etlerinde dışını yapıyoruz ama çok büyük etlerde yapıyoruz. İçine geçsin diye. Ama bu tür küçük etlerde çok fazla baharat bana göre etin tadının önüne geçiyor. Bugün bunda da çok baskın değil ama babamın dediği gibi arkadan kekin kokusu daha net geliyor. Biz çoğunluk olarak biberiyeliği beğendik. Size de bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Eline koluna sağlık Mustafa. Gerçekten harika. Ya kuzuyu özlemişiz be. Vallahi harika. Ben çoğunlukla dana yapıyorum ama Gel danan da senin. Allah var. Evet. Senin dana da aynı oluyor zaten. yani yumuşaklık Dananın da- anlamında hiçbir fark olmuyor bizimkilerde. Hepsi aynı ama kuzunun böyle bir kendi aroması var ya. Kuzu. Güzel bir hem deney hem lezzet hem tarif olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de beğenirsiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Ama beğenilmeyecek de bir şey değil yani.